Birleşik Krallığın onlarca yıl boyunca sahip olduğu dil avantajı bir gecede yok oldu. Birleşik Krallık artık kalabalığın içindeki ülkelerden biri olmuştu. Birleşik Krallık, Eurovision'da sürekli kötü sonuç alan ülkelerden biri gibi görülüyor. Son yıllarda sonunculuklar ve 0 puanlar Birleşik Krallık için sıradan bir durum haline geldi. 0 points. 0 points. 0 points. Ancak bu durum Eurovision tarihinin büyük bir kısmı için geçerli değildi. Aslında Birleşik Krallık yaklaşık 40 yıl boyunca yarışmanın en başarılı ülkelerinden biriydi. Ancak bugün yaşanan bu dramatik düşüş yalnızca kötü şarkılar gönderdikleri için olamaz. Peki ne oldu da Birleşik Krallık bu noktaya geldi? Birleşik Krallık ilk kez 1957 yılında yarışmaya katıldı. 1998'e kadar geçen sürede yarışmayı 5 kez kazandı. 15 kez ikinci oldu. Çok sayıda ilk 3 ve ilk 5 derecesi aldı. Bu istikrar Birleşik Krallığı yarışmanın onlarca yıl boyunca en başarılı ülkesi yaptı. Bu dönem Birleşik Krallığın kelimenin tam anlamıyla altın çağıydı. 1960'lardan itibaren dünya pop müziğinin merkezi Birleşik Krallık haline geldi. The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Elton John gibi isimler Avrupa radyolarında baskın durumdaydı. Bu yüzden Birleşik Krallığın Eurovision'a gönderdiği şarkılar Avrupa'nın kulağına yabancı gelmiyordu. Dönemin müzik endüstrisinin doğal sonucu olarak Birleşik Krallık büyük bir avantaj halindeydi. Bye bye baby, bye bye. Don't cry honey, don't cry. 1966 ve 1998 yılları arasında EBU'nun getirdiği kuraldan dolayı bütün ülkeler kendi resmi dillerinde şarkılarla katılmak zorundaydı. Bu kural 1999'da kaldırıldı. Ancak 1999 dönemi öncesi için bu şu anlama geliyordu: Fransa, Fransızca, İtalya, İtalyanca, Türkiye, Türkçe şarkılar göndermek zorundaydı. Güle güle, döne döne, koy eli, el üstüne. Birleşik Krallık ise ülkenin resmi dili İngilizce olduğu için şarkılarını İngilizce söylüyordu. O dönem uluslararası pop müziğinde İngilizcenin etkisi giderek artıyordu. Bu kural Birleşik Krallık'ın yarışmadaki önünü iyice açtı. Uzun yıllar boyunca BBC Eurovision'a ciddi yatırım yaptı. Ulusal finaller düzenledi, profesyonel besteciler kullandı. Dönemin tanınmış sanatçıları yarışmaya gönderildi. Eurovision birçok ülkede hafif bir eğlence programı olarak görülürken BBC uzun yıllar boyunca Eurovision'u prestijli bir yarışma olarak değerlendirdi. Bu da şarkı kalitesine olumlu yansıdı. Now when you can see how it's gotta be, you're making your mind up. 1980'lere kadar yarışmaya katılan ülke sayısı bugüne kıyasla belirgin ölçüde çok azdı. 1990'ların başında Sovyetler Birliği ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla yeni ülkeler yarışmaya katılmaya başladı ve rekabet ortamı ciddi şekilde arttı. Bu değişim özellikle 1990'ların ikinci yarısından itibaren ciddi şekilde hissedildi. Bu sadece Birleşik Krallığa özgü değil, tüm katılımcılar için rekabet ortamını değiştiren yapısal bir gelişmeydi. 1999 yılında değişen kurala bir göz atalım. 99 öncesinde yarışmaya katılan örneğin 25 ülkeden sadece 3'ü İngilizce şarkı söyleyebiliyordu. Birleşik Krallık'ın şarkısı İngilizce olduğu için kulağa hemen uluslararası pop şarkısı gibi geliyordu. Çünkü 1990'larda dünya pop müziğinin dili ağırlık olarak İngilizce olmuştu. Dolayısıyla İngilizce bir Eurovision şarkısı radyolara, televizyonlara ve dünya müzik endüstrisine daha kolay uyum sağlayabiliyordu. 1999'da EBU büyük bir kural değişikliği yaptı. Artık hiçbir ülke kendi resmi dilinde şarkı söylemek zorunda değildi. İsteyen herkes İngilizce ya da başka dillerde şarkılar söyleyebilirdi. Bu kararın ardından İngilizce kullanılan şarkı sayısı hızla arttı. Daha önce ulusal dil kullanan birçok ülke İngilizceye geçti. Birleşik Krallık'ın onlarca yıl boyunca sahip olduğu dil avantajı bir gecede yok oldu. Aslında Eurovision tarihinde dil kuralları birkaç kez değişmişti. 1956 ve 1965 yılları arasında ülkeler istedikleri dili kullanabiliyorlardı. Resmi dil zorunluluğu yoktu. 1966 ve 1972 yılları arasında ülkeler kendi resmi dillerinden biriyle şarkı göndermek zorundaydı. 1973 ve 1976 yılları arasında sadece 3 yıllığına dil kuralı yine serbest bırakıldı. Ancak 1977 yılında dil zorunluluğu geri getirildi. Dil kuralı kültürel çeşitliliği korumak amacıyla uygulanıyordu. Eurovision yalnızca bir müzik yarışması değil, Avrupa'nın kültürel çeşitliliğini televizyona taşıyan bir organizasyon olarak görülüyordu. Her ülkenin kendi diliyle sahneye çıkması bu fikrin en önemli parçalarından biriydi. Peki 1990
1999 senesinde bu kural neden kaldırıldı? 1990'larda EBU'nun yaklaşımı yayıncı ve sanatçıların yaratıcı özgürlüğünü daha fazla arttırma yönünde değişmeye başladı. 1999 yalnızca dil serbestliğinin geldiği yıl değildi. Aynı yıl canlı orkestra zorunluluğu kaldırıldı. Playback altyapısına izin verildi. Finansal katkısı en yüksek olan 4 ülke yani Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Fransa için otomatik katılım sistemi oluşturuldu. Özetle EBU yarışmayı daha televizyon odaklı ve daha modern bir yapıya dönüştürmeye çalışıyordu. 1999 finalinde yarışan 23 şarkının 14'ü İngilizceydi. Bu sayı önceki döneme göre çok büyük bir değişimdi. Birçok ülke ilk fırsatta İngilizceyi tercih etti. İngilizce şarkı avantajını birinciliğe dönüştürebilen ilk ülke İsveç oldu. 1999 yılında tamamen İngilizce olan Take Me To Your Heaven şarkısıyla Charlotte Nilsson İsveç'e birinciliği getirdi. Take me to your heaven when my nights are cold and lonely. İzlanda, Kıbrıs, Malta, Hırvatistan gibi birçok ülke o sene şarkılarını İngilizce gönderdi. Ülkeler yeni kurala hızla adapte oldu. Yine de hala kendi dilinde şarkı gönderen birçok ülke vardı. Yani dil çeşitliliği tamamen ortadan kalkmadı. Ancak İngilizcenin payı belirgin bir şekilde yükselmeye başladı. Takip eden yıllarda Danimarka, Estonya ve Letonya İngilizce şarkılarla birincilik kazandılar. 2003'te Türkiye'de yarışmaya ilk defa tamamı İngilizce olan bir şarkı gönderdi. Sertab Erener'in Every Way That I Can'i Türkiye'ye ilk birinciliğini getirdi. Every way that I can, I'll give you all my love. 1998'e kadar Birleşik Krallığın sahip olduğu görünmez avantajlardan biri, rakiplerinin büyük çoğunluğunun kendi ulusal dillerinde şarkı söylemek zorunda olmasıydı. 99 sonrası ise rakiplerinin büyük çoğunluğu artık İngilizce söyleyebiliyordu. Birleşik Krallık artık kalabalığın içindeki ülkelerden biri olmuştu. Dil avantajı ortadan kalksa bile Birleşik Krallığın başka güçlü yönleri de olması gerekiyordu aslında. Fakat aynı dönemde Eurovision'un kazanan profili de değişmeye başladı. Eskiden kazanan şarkılar güçlü vokal, klasik pop ya da balatken, 2000'ler sonrası güçlü performans, sahne şovu, televizyon etkisi ve akılda kalan konsept önemli hale geldi. BBC bu değişime uzun süre ayak uyduramadı. Bu noktadan sonra Birleşik Krallığın kazanabilmek için sadece İngilizce söylemesi yeterli değildi. Rakiplerinden çok daha iyi şarkılar göndermesi gerekiyordu. Kural değişikliğinden sonraki ilk yıl Birleşik Krallık Precious, Say It Again ile 12. oldu. Bu sonuç ilk bakışta kötü değildi. Kimse o yıl büyük bir kriz beklemiyordu. 2000 yılında gelen 16.lık ise ilk düşüş sinyalleri gelmeye başladı. 2001'de de benzer bir sonuçla 15. oldular. 2002'de Jessica Garlick'in aldığı üçüncülükle yeniden zirveye çıktılar. Ülke hala iyi sonuç alabiliyordu. Ancak bu üçüncülük Birleşik Krallığın 2022 yılına kadar aldığı son ilk 3 derecesi oldu. 2003 yılı Birleşik Krallık için tam bir şoktu. Gemini, Cry Baby ile 0 puan alarak Birleşik Krallığa tarihindeki ilk sonunculuğu getirdi. Devam eden 4 yıl boyunca son sıralarda seyreden derecelerin ardından 2008 yılında bir kez daha sonuncu oldular. 2009'da Jade Even'ın aldığı 5.lik ile iyi bir sonuç kazansalar da sonraki sene yani 2010 senesinde yeniden sonuncu oldular. Bu dönem sürekli iniş çıkışlarla geçti. Birleşik Krallık artık ilk 5 ve son 5 arasında gidip gelen istikrarsız bir ülkeye dönmüştü. Eskisi gibi sürekli zirvede değildi. 2019'da Michael Rice'ın Bigger Than Us şarkısıyla 4. kez sonuncu oldular. Pandeminin ardından gelen 2021 yılında bir büyük kırılma daha yaşandı. James Newman Embers şarkısıyla hem televottan hem de jüriden 0 puan aldı. Oldukça dramatik bir sonunculuktu. Birleşik Krallık'ta Eurovision'un itibarı ciddi şekilde düştü. Birçok popüler sanatçı yarışmaya katılmak istemedi. Çünkü yarışma kariyer açısından riskli görünüyordu. Ciddiye alınmıyordu ve medyada sık sık alay konusu oluyordu. BBC'de görev yapan isimler ve Birleşik Krallığın müzik sektöründen birçok kişi yıllar içinde bunu açıkça dile getirdi. Ve bir kısır döngü oluştu. İyi sanatçılar yarışmaya gitmiyor. BBC daha az tanınan isimler seçiyor. Sonuç kötü oluyor. Eurovision'un itibarı daha da düşüyor. İyi sanatçılar yine gitmek istemiyor. Sonuçlar daha da kötüleşiyor. Bu döngü yaklaşık 20 yıl boyunca devam etti. Sonra bir sürpriz geldi. 2022 Sam Ryder Spaceman. Spaceman ikincilik ile ülkeye seneler sonra derece getirdi. Bu başarı çok önemliydi. Çünkü sıkıntının bir tek 1999 dil kuralı ile ilgili olmadığı fark edildi. Doğru şarkı, doğru sanatçı ve güçlü canlı performansla Birleşik Krallık hala zirveye çıkabiliyordu. BBC 2022 yılında sanatçı ve şarkı seçimi için müzik şirketi Top Music ile çalışma kararı aldı. Bu çok önemli bir hamleydi çünkü Top Music sıradan bir şirket değildi. Dua Lipa gibi uluslararası
uluslararası yıldızlarla çalışan uluslararası bir ekipti. Süreç ilk kez tamamen modern pop endüstrisi mantığıyla yürütüldü. Sam Ryder, Spaceman ile ülkeyi temsil etti ve ikinci oldu. Jüride ise birinci oldu. Bunun üzerine yıllardır kurulan bütün bahaneler sorgulanmaya başladı. Birleşik Krallık aslında oy alabiliyordu. Avrupa aslında Birleşik Krallığa puan verebiliyordu. Problem doğru şarkıyı bulamamaktaydı. 2023'te beklenti çok yüksekti. Ancak Müller sondan ikinci oldu. Bu durum 2022'deki başarının bir tesadüf olduğunu düşündürdü. 2022 sistemin çalışabileceğini gösterdi. 2023 ise istikrarlı bir strateji oluşturmanın ne kadar zor olduğunu hatırlattı. 2024'te BBC yarışmaya büyük bir isim gönderdi. 2015'te pop endüstrisinin zirvelerine çıkan Years on Years grubunun solisti Oli Alexander Dizzy ile ülkeyi temsil etti. Buna rağmen televot puanı 0 oldu. 2025'te Remember Monday grubu What the Hell Just Happened şarkısıyla televottan yine 0 puan aldı. 2026'da ise Lookman No Computer Eins Zwei Drei şarkısıyla jüriden bir, televottan 0 puan alarak ülkeye bir kez daha sonunculuk getirdi. 1999'da değişen kural, Birleşik Krallığın yıllarca elinde olan avantajını elinden aldı. Ama onu gerçekten geriye düşüren şey bu yeni Eurovision'a uyum sağlayamamasıydı. Peki sizce bu başarısızlığın arkasındaki asıl sebep ne? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Her hafta YouTube üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Gelip selam vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.